Bazı evler sadece yaşamak için değildir. Bazıları şehrin hafızasının bir parçasıdır. Ve bazen bir kapıyı açtığınızda 100 yıllık bir İstanbul hikayesine girersiniz. Bugün Nişantaşı'nda Gözüm Apartmanı'ndayız. 1925 yılında Mehmet Seyit Gözüm tarafından yaptırılan Gözüm Apartmanı, zemin dahil 7 kat ve 14 daireden oluşan erken dönem İstanbul apartmanlarından biri. Nişantaşı ve Teşvikiye'nin apartmanlaşmaya başladığı dönemin karakter özelliklerini görüyoruz. Dış cephesine baktığımızda Art Nouveau etkilerini barındırıyor. Ön cephedeki taş işlemeler ve özellikle çatı köşesinde yer alan kadın başı figürü, binanın en dikkat çekici mimari detaylarından biri. Kapıdan içeri girdiğinizde sizi yüksek tavanlı, etkileyici bir giriş holü karşılıyor. 1920 ve 1930'lu yıllardaki apartmanlarda burası sadece bir geçiş mekanı değil, ayrıca bir temsil alanıydı. Sağ ve sol duvarlar, karşılıklı pirinç parmaklıklar iki ana hat üzerinde doğruca ilerliyor. Ancak Gözüm Apartmanı'nı bu kadar özel yapan şey sadece mimarisi değil, içinde yaşanmış hikayeler. ...1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından Ankara'da derin bir yas atmosferi hakimdir. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından biri olan Kılıç Ali, Ankara'daki evini kapatır ve eşi Füreyya Koral'la birlikte İstanbul'a gelerek bir süre kamusal hayattan uzaklaşır. Büyük yasını Gözüm Apartmanı'nda kiraladıkları dairede tutar. Eşi Füreyya Koral ise ilerleyen dönemde Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçılarından biri olarak tanınacaktır. Koral o zamanki günleri yakın çevresine bahsederken orada zor günler geçirdik ifadesini kullanıyor. Şimdi ise apartmanın içindeki en özel dairelerden birine bakalım. Toplam 417 metrekare brüt kullanım alanına sahip olan bu daire, 5 oda 1 salon planında. Özellikle 130 metrekarelik salonu, yüksek tavanı ve cumbalı pencere düzeniyle dikkat çekiyor. Yarım daireye yakın kavisli formdaki cumbalı pencere, iç mekana daha fazla ışığın dolmasını sağlarken bir taraftan panoramik bir bakış sağlıyor. Nişantaşı ve Teşvikiye bölgesinde 1920 ve 1930'larda inşa edilmiş birçok apartmanda bu özelliğe sıkça rastlanıyor. ...3,40 metre tavan yüksekliği daireye güçlü bir hacim hissi verirken iki büyük odası yemyeşil bahçelere bakıyor. Aynı cephedeki büyük balkondan Boğaz manzarası izlenebiliyor. Binanın konumu sayesinde 4 odanın da pencereleri dışarıya bakıyor ve gün ışığını içeriye dolduruyor. Ki bu Nişantaşı'nda az rastlanır bir durum. Büyük salonu ve odalarıyla bu yüksek tavanlı ferah daire, Nişantaşı'nda nadir bulunan büyük metrekareli klasik apartman dairelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bugün Gözüm Apartmanı'nda yaşayanlar yalnızca bir apartmanda değil, İstanbul'un belleğinin bir parçasında yaşadıklarını söylüyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne uzanan yapı neredeyse 100 yıldır şehrin ritmine tanıklık ediyor. Bu yüzden kapıdan içeri adımınızı attığınız anda yalnızca bir daireye değil, İstanbul'un bir hikayesine giriş yapmış oluyorsunuz.